Aşırı vicdan ve hayır diyememek yüzünden kendi ihtiyaçlarınıza sıra gelmiyor mu? Terk edilmekten korktuğunuz için ilişkilerde çok mu altta kalıyorsunuz? Sağlığınızı kaybetmek, aklınızı kaçırmak, parasız kalmak, uçağa binmek gibi korkularınız yaşam sevincinizi yok mu ediyor? Hayatınız işleri yetiştirmeye çalışmakla mı geçiyor? Tatmin etmeyen ilişkiler, evhamlarla dolu bir hayat, nedensiz yere kendini diğerlerinden aşağı hissetmek, tüm bunlar fark etmeden kabul ettiğimiz inanışlarımızı değiştirerek çözülebilir. Hayatı yeniden keşfedin. Bu paylaşımımızda hayatımızı ele geçirmeye çalışan ve bilişsel düzeyde gelişkin bir birey olmadan, çok daha önceki zamanlarda tohumları atılmış olan şemaların farkına varacağız. Ve onlardan nasıl kurtulacağımızı ya da onlarla nasıl başa çıkabileceğimizi anlamaya çalışacağız. Öncelikle hep birlikte şemaların ortak özelliklerine bakalım. Şemalar müdahale edilmediği takdirde yaşam boyu sürer, yıkıcıdır. Canlı bir organizmaymış gibi hayatta kalmak için savaş verir. Onları değiştirmek çok zordur. Birinci şemamız terk edilme şeması. Sevdiğiniz insanların sizi terk edeceğine ve sonsuza kadar duygusal olarak yalnız kalacağınıza dair çok temel bir inancınız var. Siz küçükken ebeveynlerden birinin ölümü veya evi terk etmesi, annenizin uzun dönem hastanede yatması, bir kurumda büyütülmüş olmanız veya çok küçük yaşta yatılı okul deneyimi, annenizin dengesiz olması, anne baba ayrılığı veya sürekli kavga etmeleri, yeni bir bebek veya tekrar evlilik nedeniyle ebeveynin ilgisini kaybetmiş olmanız, ailenin aşırı korumacı olması bu şemanın kökeninde yer alabilir. Bu şemaya sahipseniz, romantik ilişkileriniz çok nadir olarak sakin ve tutarlıdır. Daha çok Luna Park'ta bir trene binmiş gibi hissedersiniz. İlişkiniz bütün hayatınız olur. Dış dünyayı unutursunuz. En küçük değişimden, ilgi kaybından dehşete düşersiniz. Tehditle başa çıkmak için insanlar 3 strateji kullanır. Kaçma, savaşma ve dona kalma. Terk edilme tehdidiyle başa çıkmak için benzer stratejiler kullanırız. Kaçınma, aşırı telafi ve teslimiyet. Kaçınma, şemanın üreteceği kaygıdan uzak olmak için farkında olmadan yaptığımız eylemlerdir. Örneğin, bir kişinin romantik ilişkilerinden uzak durması bir kaçınma davranışıdır. Aşırı telafi ise şemanın üreteceği olumsuz duyguyu reddetmek halini içerir. Partneri kendisinden uzaklaştığında ona yapışma, onun için aşırı fedakarlık yapma bir aşırı telafi davranışıdır. Teslim olmaysa, farkında olmadan şemanın komutunu uygulama halidir. Güvenilmez ve kendisini terk edebilecek partnerler seçmek, terk edilme şemasında teslim davranışı örneğidir. Zihninizde bir ilişkinin temel motivasyonunu, o ilişkinin bitmemesi üzerine kurduğunuzda, tüm enerjinizi bunun için harcarsınız. Karşınızdaki gitmesin diye duygularınızı olduğu gibi ifade edemez, doğal olmaktan çıkarsınız. Kendi ihtiyaçlarınızı yok sayar ve onun için fedakarlıklar yaparsınız. İlişkinin denge mekanizmaları bozulmaya başlar. Eğim, hep öteki tarafa yönelmeye başlayınca bu yük ona da ağır gelmeye başlar. Her iki kişi de ilişkide doğal hissedemediğinde ilişkinin doyumu azalır ve bitme noktasına gelir. Nihayetinde terk edileceksin kehaneti doğrulanmış olur. Burada sergilenen aşırı telafi davranışları, ilişkiyi değil, şemayı güçlendirir. Bak, işte terk edileceksin demiştim sana. Bir dahaki sefer daha dikkatli olmalısın, der şema. Bu deneyim bir sonraki ilişkide terk edilmenin ilk sinyalini aldığında, daha çok paniklemeye ve aynı işlevsiz döngünün devam etmesine neden olur. Buna ek olarak, ilişkinin en temel iki dinamiği, iletişim ve sorumlulukların paylaşımıdır. Yani iki kişi, olumlu olumsuz çoğu şeyi, özgürce konuşabilmeli ve ilişki için birbirine yakın oranda çaba göstermelidir. İlişkiden beslenmek varken, kendini feda etmek kesinlikle mutluluk getirmez. Koşulsuz biçimde sevildiğini bilmek varken, olumsuz bir söz söylediğinizde terk edileceğinizi düşünerek bir ilişki yaşamak sağlıklı değildir. Sağlıklı ilişki, sonsuza dek süren ilişki değildir. Sağlıklı ilişki, içinde güven duygusunu barındıran,
çiftlerin iletişim kurabileceği, birbirlerine yardımcı olabildiği, beraber vakit geçirmekten keyif aldığı ve birbirlerinin ihtiyaçlarını önemsedikleri bir ilişkidir. Burada odaklanılması gereken konu, ne zaman biteceği değil, nasıl yaşandığıdır. Terk edilme şemasının girdabından kurtulup özgür olmak, mutlu ilişkiler yaşamak mümkün. Bu ihtimal, kendini keşfetme ve dönüştürme yolunda bir adım atmakla başlıyor. İkinci şemamız, kuşkuculuk ve kötüye kullanılma şeması. Bu şemanın kökeninde aileden birinin, sizi fiziksel, cinsel ya da sözel tacize, çocukken isteneni yapmadığınızda cezalandırılmanız, anne ve babanızın sizi dışarıdaki insanlara güvenmeme konusunda aşırı uyarması vardır. Taciz çeşitli şekillerde olabilir. Tacizde kurbansanız hiçbir sorumluluk taşımadığınızı bilmeniz çok önemlidir. Tacize izin vermiş veya cinsel olarak etkilenmiş olmanız sizi hiçbir şekilde suçlu yapmaz. Seçtiğiniz veya seçeceğiniz eşlerdeki tehlike işaretleri şunlardır. Eşinizde sizi korkutan öfke patlamaları olması, alkol aldığı zaman kontrolü kaybetmesi, sizi arkadaşlarınızın ve ailenizin önünde küçümsemesi, sürekli eleştirmesi, küçük düşürmesi veya değersiz hissettirmesi, ihtiyaçlarınıza karşı saygısız olması, kendimize zarar veren davranış kalıplarını tekrar yinelemeyi sürdürmemiz, hayatın en kafa karıştırıcı gerçeklerinden birisidir. Peki bu şemayı nasıl değiştirebiliriz? Kişi, öncelikle kendisine şu soruları sormalıdır. Şüphelerimi benden başkaları gerçekçi buluyor mu? Şüphelerim duygularımdan mı, yoksa mantığımdan mı kaynaklanıyor? Objektif miyim? Şüphe içeren düşüncelerime alternatif bir düşünce geliştirebilir miyim? Şüphelerimin doğru olmadığı sonucuna çıkacak kanıtların var mı? Güvendiğim insanlar, şüphelerimi mantıklı buluyor mu? Kişi şemasını iyileştirmek amacıyla güvenilirle güvenilmez arasındaki farkı ayırt etmeyi öğrenmelidir. Birey risk alıp kendini başkalarına açmaya çalışmalıdır. Bu sayede güvenilir sosyal ilişkiler kurabilir. Aynı zamanda kişi şimdiki hayatında taşıdığı şemaların çocukluk yaşantılarından kaynaklandığını fark ederek kendi kuşkuculuğunun kaynağını algılayabilir. Üçüncü şemamız duygusal yoksunluk şeması. Duygusal yoksunluk, boşluk hissidir. İhmal edilmiş çocukluk, bu şemaya neden olan en büyük etmendir. Yalnızlık ve hiç kimsenin yanında olmadığı hisseder. Bu şemanın kökeninde anne figürü olan kişi vardır. Soğuk ve sevgi vermeyen bir anne. Çocuğa yeterli zaman ve ilgiyi veremeyen bir anne. Çocuğun ihtiyaçlarını gerçekten dinlemeyen, bağ kurmayan bir anne. Çocuğunu gerekli şekilde yatıştıramayan bir anne ve çocuğu gerekli olduğu kadar yönlendiremeyen ebeveyn, bu şemanın kökeninde yatar. Bir ilişkide duygusal yoksunluk şeması varsa, neye ihtiyacınız olduğunu ve neler hissettiğinizi eşinize söyleyemezsiniz. Ve sonra ihtiyacınız karşılanmadığında ya da anlaşılamadığınızda hayal kırıklığına uğramış hissedersiniz. Yoksunluk hisseder ama söyleyemezsiniz. Kırgınlığınızı içinize atarsınız. Duygusal yoksunluk şeması belirtilerini yaşayan kişilerin mutlaka terapi görmesi gerekmektedir. Uzmanlar, bu tür vakalarda ilk önce kişinin farkında olmadığı şeyleri gün yüzüne çıkararak tedavi sürecine başlar ve duygusal ihtiyaçları doğal ortamlardan telafi etmek için teknikler geliştirir. Kişiye kendini avutmayı öğretir ve tek başına her şeyi başarabileceğine inandırır. İhtiyaç ve isteklerine göre eş seçimi yapmasını önerir. İsteklerini saçma da olsa dile getirmesini tavsiye eder. Sabretmeyi ve güvenmeyi öğreterek sağlıklı bir birey olması için tedavi uygular. Dördüncü şemamız sosyal izolasyon şeması. Sosyal izolasyon, sizin arkadaşlar ve gruplarla olan bağlantınızla ilgilidir. Farklı olduğunuzu düşündüğünüz için dünyanın geri kalanından izole olmuş gibi hissedersiniz. Bu şemanız varsa, çocukken akranlarınız tarafından dışlanmışsınızdır. Bir arkadaş grubuna ait değildiniz. Muhtemelen bir şekilde sizi farklı hissettiren tuhaf bir karakteristik özelliğiniz vardı. Yetişkin halinizle bu şemayı kaçınma ile sürdürürsünüz.
Gruplar içinde sosyalleşmekten ve arkadaş edinmekten kaçınırsınız. Sizde diğer çocukların reddettiği bir şey olduğu için kendinizi dışlanmış hissetmiş olabilirsiniz. Bu durum belki de sizi sosyal olarak istenmeyen biri gibi hissettirdi. Yetişkin olarak kendinizi çirkin, cinsel olarak çekici olmayan, düşük statülü, konuşma becerisi zayıf, sıkıcı veya bir şekilde eksik bir gibi hissettirmiş olabilir. Çocukluktaki reddedilmenizi tekrardan yaşarsınız ve sosyal ortamlarda kendinizi yetersiz hisseder ve o şekilde davranırsınız. Bu şemaya sahip birçok kişi samimi durumlarda oldukça rahattır ve beceriklidir. Bazen bu kişilerin topluluk içinde ne kadar soğuk olduklarını fark etmemiz bizi şaşırtır. Tüm şemalarda olduğu gibi bu şemadan da kurtuluşun yolu farkındalıktır. Geçmişinizde bu şemayı yaratabileceğini düşündüğünüz durumları, olayları ve kişileri bulmaya çalışın. Bütün bu yaşananların sebebinin siz olmadığınızı, bazı şanssızlıkların ve kötü tesadüflerin sizi bu noktaya getirdiğini ayrımsayın. Bunların hayatınızla ilgili kararları, sizin vermenizin mümkün olmadığı bir zamanda gerçekleştiğini, ancak artık hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu ve bütün bunları değiştirebileceğinizi kendinize sık sık hatırlatın. 5. şemamız bağımlılık şeması. Hayat çok bunaltıcı gelir, başa çıkamayacağınızı hissedersiniz. Dünyada kendi başınızın çaresine bakmaktan aciz olduğunuza inanırsınız. Bir şeyler eksiktir ve yetersiz hissedersiniz. Bu yetişkin dünyasında küçük bir çocuk olma hissidir. Size bakacak bir yetişkin olmadıkça kendinizi kaybolmuş hissedersiniz. Karar vermeniz gerektiğinde başkalarının fikirlerini soruyorsunuz. Aslında öneri almak için bir insandan diğerine koşuşturuyorsunuz. Bütün bu süreç sizi yorgun yapıyor ve kafanız karışıyor. Bağımlı kişiler, bağımlılıklarını devam ettirmek için sıklıkla kendilerinin taciz edilmesine, kendilerine hükmedilmesine veya yoksun bırakılmalarına izin verirler. Bu şemanın kökeninde ya aşırı korumacı ya da yeterince korumayan ebeveynler vardır. Aşırı korumacılık genellikle iki boyutu içerir. İlki, aşırı müdahale etmektir. Ebeveynlerden biri hemen harekete geçer ve daha çocuğun deneme fırsatı olmadan onun için bir şeyler yapar. İkinci boyutta ise ebeveyn çocuğun bağımsız olma çabasını küçük görür, sık sık "ben sana söylemiştim" der. Bu şemadan kurtulabilmek için ilk çocukluk yılları gözden geçirilir. Geçmişteki anılara odaklanılır. Kişinin kendini bağımlı hissettiği anlar yakalanır. Onu rahatsız eden anıların, resimlerin, duyguların boşaltılması, nötralize edilmesi gerekir. Kişi bu anılarını bilinç düzeyinde yeniden gözden geçirmeye başladığında, bunların hayatının üzerinde belirleyici bir rolü olamayacağına ayrımsar. Anılarının etkilerini göz ardı etmeden hayatının yeni yol haritasını oluşturmaya başlar. 6. şemamız dayanıksızlık şeması. Bu şema 4 türlü olabilir. Birincisi sağlık ve hastalık, ikincisi tehlike, üçüncüsü parasızlık, dördüncüsü ise kontrolü kaybetme. Kökeninde aynı şemayı taşıyan, aşırı korumacı, sizi sürekli tehlikeye karşı uyaran, yeterince korumayan ebeveynler, anne ya da babanın ölmesi, çocukken hasta olmanız ya da ciddi bir travma geçirmeniz yatabilir. Bu şemaya sahipseniz, abartılmış korkulardan dolayı günlük hayatınızı sürdürürken kaygılısınızdır. Olası bir hastalıktan o kadar kaygılısınızdır ki, gereksiz tıbbi tetkikler yaptırma, ailenize yük olma ve hayattan zevk almama noktasına gelirsiniz. Panik ataklar yaşarsınız. Asansöre, metroya binme, deprem olma ihtimali olan şehirlerde yaşama fikri bile sizde kaygı uyandırır. Eşiniz, sizin korktuğunuz durumlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Eşinize aşırı bağımlı hale gelirsiniz. Kronik kaygılarınız sizi ülser astım, grip, egzama, kolit gibi hastalıklara yatkın hale getirir. Başa çıkma mekanizmalarını aşırı kullanırsınız. Batıl inançlarınız vardır. İlaçlar, alkol ve yemeğe yüklenebilirsiniz. Bu etkilerden kurtulabilmek için şemanızın kökenlerini anlamaya çalışın. Özgün korkularınızın bir listesini yapın. Korkulan durumların bir sıralamasını oluşturun. Sevdiğiniz insanlarla buluşun ve korkularınızla yüzleşebilmenizde onların desteğini alın. Korktuğunuz olayların olasılıklarını hesaplayın. İçinizdeki çocukla konuşun. Çocuğunuza güçlü ve cesur bir ebeveyn olun. Gevşeme tekniklerini öğrenin ve uygulayın. Her korkunuzla gerçek yaşamda da başa çıkın. Attığınız her adım için kendinizi ödüllendirin. 7. şemamız kusurluluk şeması. Bu şemayla en fazla ilişkili olan duygu utançtır. Kusurun içinizde olduğunu hissedersiniz. Sevilmeye değer değilsinizdir.
Çok yaygın bir şema olmasına rağmen fark edilmesi zordur. Davranışlarımızın neredeyse yarısında kusurluluk bilincin şemadır. Kökeninde aşırı eleştirel, sizi küçümseyen, cezalandıran, sürekli olarak davranışlarınızı, söylediklerinizi eleştiren, ebeveynlerden biri ya da her ikisi tarafından reddedilme veya sevilmeme durumu, kardeşlerinizle karşılaştırılmanız, bir ebeveynin evi terk etmesi gibi durumlar olabilir. Bu şemayı değiştirmek kısmen anne babanızın ne kadar cezalandırıcı olduğuna bağlıdır. Değişim çok çabuk olmayacak, sürekli artan bir grafik çizecektir. Çocukluk çağlarınızda özellikle 0-6 yaş grubunda kusurluluk ve utanç duygularını anlayın. İçinizdeki yaralanmış çocuğu hissedin. Nereden geliyor? Kökeni nedir? Geçmişte yaşanılan kusurluluk ve utanç duygularının tekrardan ortaya çıkartılıp oradaki duyguların, bilinçlerin, bedensel duyumların anlaşılması gerekir. Eğer hatırlamakta zorlanıyorsanız size fotoğraflar yardımcı olabilir. Aile albümünüzü alın. Sevgi isteyen ama onun karşılığında reddedilen ve onay göremeyen çocuğu hissedin. O çocuğun sakinleşmeye ihtiyacı var. Huzur, sevgi, destek, onaylanma, övgü bunu iyileştirebilir. Şimdiye kadar tespit ettiğiniz kusurlarınızı ve değerli olan özelliklerinizi listeleyin. Kusurluluk şeması sadece size çocukken nasıl davranıldığını yansıtır. Sizin ne olduğunuzu yansıtmaz. Mutlaka güçlü yönleriniz vardır. Güçlü ve baskın taraflarınızı keşfetmeye çalışın. Sizi eleştiren ebeveyninize ya da insanlara mektup yazın. Bu mektupları onlara vermek zorunda değilsiniz. Büyük bir ihtimalle vermek de istemeyeceksiniz zaten. Önemli olan, duygularınızı mektuplarda belirtirken tamamen özgür hissetmeniz ve davranmanız. Size kötü davranan insanlara karşı öfkenizi ve üzüntülerinizi ortaya çıkarın. Onlara olan duygularınızı, düşüncelerinizi kaleme alın. Yazıya dökün. Mektup yazma gücünüzü ve cesaretinizi toplamanıza yardım eder. İyi hissettirir. Size kötü davranan insanlara izin vermeyi durdurun. Eğer sizi sürekli eleştiren ve size kötü davranan bir partneriniz varsa, kendinizi kötü hissettirmesine izin vermeyin. Bunu diğer tüm ilişkileriniz için de yapın. Sağlıksız ilişkileri bitirmeden kusurluluk şemanızı iyileştirmek çok zordur. Sevgiye, iltifatı kabul etmekle başlayın. Örneğin yakınlarınız size "bugün çok güzel görünüyorsun" gibi bir iltifatta bulunduğunda "hayır öyle değilim" demeyin, teşekkür edin. Stresli şemamız başarısızlık şeması. Akranlarınıza göre kendinizi başarısız buluyorsunuz. Kendinizi bilmeden sabote ediyor ve başarısız kalmayı sürdürüyorsunuz. Kökeninde okul ya da spordaki performansınızı çok eleştiren bir ebeveyn, genelde baba, çok başarılı anne babaya sahip olmak, başarılarınızın umursanmaması, göçmen olmanız ya da yeterli sınırlar koyamayan ebeveynler olabilir. Bu şema kendini pek çok şekilde gösterebilir. Kariyerinizde somut beceriler geliştirmek için gereken adımları atmazsınız. Potansiyelinizin altında bir kariyer seçersiniz. Yerinizde sayarsınız. Bir işten diğerine savrulursunuz. Tek bir alanda uzmanlık geliştirmez, iş yerinde inisiyatif almaktan korkarsınız. Kendi başarı ve becerilerinizi küçümsersiniz. Üstesinden gelinmesi halinde kişiye büyük bir mutluluk veren şemalardan biridir. Kişi utanç ve gerginlik dolu bir hayattan, dingin özgüveni yüksek bir hayata geçmenin hazzını yaşar. Bu şemadan da kurtuluşun temelleri, daha önce bahsettiğimiz gibi, kişinin geçmişindeki başarısızlık hissi yaratan durumlara odaklanmaya çalışması ve kendi dışındaki etmenlerin nasıl direksiyona geçerek kişiyi başarısızmış gibi hissettirdiğini anlamasında yatmaktadır. Bunları gören kişi rahatlayacak ve eksiklik duygusundan kurtulmaya başlayacaktır. 9. şemamız boyun eğicilik şeması. Hayatınızdaki diğer insanlar her zaman size kontrolcü geliyor ve kontrol ediliyormuş hissine kapılıyorsunuz. Merkezde sizin diğer insanları memnun etme inancınız yatıyor. Kişi kendini memnun etme ihtiyacı duymuyor ve diğer insanların istekleri onunkilerden önce geliyor. Kendi hayatınızdaki olayları şekillendiremediğinizi hissediyorsunuz ve sıkışmış, kader tarafından bir kenara atılmış olduğunuzu düşünüyorsunuz. Kendinizi herkesin anlaşabileceği nazik ve yardımsever bir insan olarak görüyorsunuz. Çatışmalı durumları önlemeye meyillisiniz. İnsanlar sizden uygun olmayan bir şeyi yapmanızı beklediklerinde bile onlara evet diyorsunuz. Kendini feda edenler, başkalarının iyi hissetmelerinin sorumluluğunu taşırlar. Çocukluklarında kendi kardeşlerinin bakımına özgü, çok fazla sorumluluk almışlardır. Empatik bir kişisiniz. Başkalarının acılarını hissediyorsunuz ve bunları dindirmek istiyorsunuz.
İhtiyaçlarını ifade edebilen ve her şeyi olduğu gibi kabullenen kişi ne reddedici olur ne de boyun eğici. İhtiyaçlar sağlıklı bir şekilde ifade edildiğinde karşı taraf kırılmaz, gücenmez ya da reddedilmiş hissetmez. Bunu yapabilen kişi artık ihtiyaçlarının farkında olduğu ve bunları dile getirebildiği için kendini iyi hisseder. Ancak yine de çevresinde talepkar bireyler bulunabilir. Kişi ne kadar ihtiyaçlarını ifade etse ve bunları bir sınır koysa da karşısındakiler talep etmeye devam edebilir. Bu durumdaki kişi, karşısındakinin değişmesini beklemekten ya da onu değiştirmeye çalışmaktan ziyade onu olduğu gibi kabul ederse kendisi özgürleşmiş olur. Onu kabul etmek, ona boyun eğmek değildir. Birey kabul edicilik ve boyun eğicilik arasındaki çizgiyi ayrımsadığında bu şemadan kurtulma yolunda büyük bir adım atmış olur. 10. şemamız yüksek standartlar şeması. Yani hiçbir zaman yeterince iyi olmuyor. Bu şemada ilk duygu baskıdır. Hiçbir zaman gevşeyip hayattan zevk alamazsınız. Sürekli ilerlemek için kendinizi zorlarsınız. Okulda, işte, sporda, hobilerinizde, flörtte veya cinsellikte en iyi olmak için çalışırsınız. Kusursuz bir şekilde yaratıcı ve düzenli olmalısınız. Yeterince uğraşırsanız o harika mükemmellik duygusunu yakalamanın mümkün olduğuna inanırsınız. Özgür olacağınız bir geleceği hayal edersiniz. Ancak o huzur hiçbir zaman gelmez. Ulaşmanız gereken başka yüksek standartlar bulursunuz. Kökeninde ebeveynin sevgisinin yüksek standartları gerçekleştirmenize bağlı olması, bir ya da iki ebeveynin de yüksek dengesiz standartlarının olması, beklentileri karşılayamadığınızda ayıplanıp eleştirilmiş olmak yatabilir. Her şemada olduğu gibi bu şemadan da kurtuluş farkındalıkların gelişmesine bağlıdır. Geçmişiyle yüzleşen birey, kendi dışında gelişen ve bir kontrol mekanizması şeklinde hayatını etkilemiş ve kimi zaman da belirlemiş yüksek standartlar şemasından yine kendi içine dönerek ve rasyonel hayat gereksinimlerini belirlemeye başlayarak kurtulabilir. 11. ve son şemamız ise haklılık şeması, yani an istediğim her şeye sahip olabilirim. Haklılık, hayattaki gerçek limitleri kabul etme becerisiyle ilişkilidir. Bu şeması olan kişiler kendilerini ayrıcalıklı hissederler. İstediklerini o anda yapabilme, söyleyebilme veya elde edebilme konusunda ısrar ederler. Başka insanların mantıklı ve uygun buldukları şeylere, bir amaca ulaşmak için gereken zamana ve başkalarına gelecek olan zararlara aldırmazlar. Bu şeması olan birçok kişi çocuk genç şımartılmıştır. Kendilerini kabul etmeleri ve diğer çocuklara koyulan sınırlamaları kabul etmeleri onlardan istenmemiştir. Yetişkin olarak istediklerini elde edemedikleri zaman benzer şekilde sinirlenirler. İlerleyen yaşlarda narsistik, kişilik bozukluğuna kadar ulaşan çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Bu şemada bireyin farkındalık geliştirmesi ve bundan kurtulması diğer şemalara göre biraz daha sancılıdır. Birey genellikle şişirilmiş bir egoya sahip olduğundan içe dönüş yolculuğuna çıkması uzun bir zaman gerektirebilir. Tüm bu şemalar bizi özgür birey olmaktan kimi zaman alıkoysalar da farkındalık yolculuğuna çıkmış olan kişi zamanla aşama kaydederek bu basma kalıp düşüncelerden uzaklaşmaya başlar. Gerçek benliğinin farkına varır ve özgürleşir. Özgürlük elimizdeki yegane kuvvet. Ömür boyu özgür kalmamız için her türlü savaşa hazırız. Şimdiye kadar bizimle kaldıysanız, bu içeriğin daha çok insan gruplarına gitmesi için lütfen beğenip kanalımıza abone olunuz. Bir dahaki paylaşımlarda görüşmek üzere. Sevgi ve saygı ile kalın. Her zaman özgür, fark edilen ve özlenen olun. Hoşça kalın.